Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz Raşit Gökçamandacı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir video ile daha, yeni bir içerikle daha sizlerin karşısındayız. Arkadaşlar bugün yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Bu oyun serisi altta videodan da ve içerikten de tahmin edebileceğiniz üzere, gerçi bu videonun başında da yazıyor ama GTA San Andreas The Definitive Edition arkadaşlar. Evet. Gerçekten çok güzel, çok büyük ve çok etkileyici, bir sürü çok ibaresini ekleyebileceğim bir oyun ve kendimi bildim bileli şu sözü söylemişimdir bu oyun için, şu cümleyi kurmuşumdur. Hani bana bu oyunun senaryosunu ver kardeşim, ben bu oyundan 4 sezon Türk dizisi çıkartırım, hakikaten de çıkartırım. İlerleyen bölümlerde eğer benimle beraber bu videoları seyrederseniz bence siz de etkileneceksiniz. Gerçi GTA San Andreas yani 2004 olması lazım. Tabii neredeyse 20 yıllık bir süreç arkadaşlar ve 20 yıllık bu süreçte her daim revaçta kalmayı bilmiş bir oyundan bahsediyoruz şu anda ve bu oyunu sizlerle buluşturabilmek benim için, emin olun, çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir onur demek istiyorum. Çünkü hem benim aynı her zaman olduğu gibi, yani birçok oyunda olduğu gibi, küçüklüğümü etkileyen bir oyundur bu oyun arkadaşlar. Hem de Vice City'nin ve GTA 3'ün haricinde gerçekten çok titizlenilerek yapılmış ve sonrasında kendini takip eden oyunlara kıyasla dahi bayağı detay içeren bir oyun oluyor olması gerçekten baktığınız zaman etkileyiciliğini günümüze kadar bu oyunun sürdürmesini sağlamıştır. Bu bölüm bizim birinci bölümümüz aslında, ancak şöyle bir fark yapmak istedim. İlk bölümümüz bir video izlemek üzerine olacak. Neden? Çünkü biliyorsunuz ben oyunları senaryo bazlı oynamayı seven biriyim. Önceki oyun serilerinden de bunu anladığınızı zaten ümit ediyorum. Tıpkı GTA 3 ve GTA Vice City gibi trilojinin son versiyonunda, son oyununda bu vesileyle bu oyunla beraber tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bu video nedir? Bu video görmüş olduğunuz üzere GTA Series Videos'dan bu videoyu sizinle buluşturuyorum. Öncelikle bu vesileyle GTA Series Videos YouTube kanalına da çok teşekkür ederim. GTA San Andreas başlamadan önce hikaye nasıl oluştu bunu anlatan güzel bir video arkadaşlar. Ancak çözünürlük kötü ne yazık ki. Türkçesini bulmak da, yani iyi bir çözünürlükte bulmak zaten imkansız. Türkçesini bulmak da gayet zor. Ancak Raşit Gökçamandacı farkıyla bu videoyu buldum. Sizlerle buluşturdum. Altta da yazıyor zaten başlığı. Benim gevezeliğimi çekmeden izlemek isterseniz de videoyu tekrar bu şekilde sadelikle izleyebilirsiniz. Zaten şuraya bir link olmazsa, tabii şuraya bir link olmazsa bırakırım. Her neyse. Çok da fazla konuşmayayım diyeceğim, ancak ilk videomuz ve GTA San Andreas'ta çok konuşacağız arkadaşlar. GTA San Andreas'taki bölümlerimizin ortalama dakika sayısı 30, 35 belki 40 dakikayı bulabilecek. Bunu baştan söyleyeyim çünkü gerçekten hem çok fazla görev içeren bir oyun, yaklaşık 100 tane görevi var. Hem de bu görevler gayet kapsamlı ve kalıplı görevler arkadaşlar. Doğal olarak oyunun hikayesini anlat, oyunu oyna, büyük bir harita arazisinde görevleri gerçekleştir. 20-25 dakika gerçekten kurtarmayacak. Nitekim GTA Vice City bile kurtarmamıştı biliyorsunuz. Ne diyeyim? Çok fazla konuşmayayım ben. Haydi bakalım oyunumuza geçelim. Videomuza veya her neyse. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açarsanız hem bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz arkadaşlar. Hem de bundan sonraki videolardan haberdar olma ihtimaliniz artar diyorum. Bir kez daha, artık kaçıncıya söylüyorsam, oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu başlatıyoruz bakalım. Video baştan aşağı konuşma. Normalde ben diyalogları çok şey yapmıyorum biliyorsunuz. Bölmemeye özen gösteriyorum. Ancak San Andreas'ta diyaloglar çok fazla olduğundan arada ben de konuşacağım. Bazen videoyu durdurabilirim. Yani bakmayın, video normalde 21-22 dakika bandında. Ancak muhtemelen zaten 4 dakikalık bir girişimiz oldu.
O yüzden uzayabilecektir. Bu bilinçli olursanız zaten. Ki altta da şu an yazıyordu zaten kaç dakika olduğunu. Ben normal çekim yaptığımdan kaç dakika süreceğini videonun bilmiyorum şu anda. O şekilde. Evet, bu karakterler hepsini size anlatacağım arkadaşlar teker teker. Çözünürlük için kusura bakmayın. Orijinal çözünürlük ne yazık ki 360p'de kalmış vaziyette. Evet, Los Santos. Şöyle bir notlarıma da bakayım. Tamam. I knew that fat fuck would see it our way. Yeah, always do once they understand the choices we're offering. Say, Frank, what the hell are we gonna do about this Hernandez coming on board with us? Exactly the same thing as last time. He's either gonna play our way or he's gonna have a problem like that oversized asshole back there. Look, I ain't worried about that, Pulaski. Pendlebury's more of a concern. If he does what he's threatening, then shit's about to get real interesting. Yeah. Hey, Frank, how about passing me a smoke? Hey, let me hit some of that, homie. Evet arkadaşlar, bu iki polis oyunda son derece önemli rollere sahip olacak. Memur Tenpenny, Frank olan, siyahi olan, diğer beyazlı da hani beyaz tenli olan da Ed olması lazım. Karakterleri yavaş yavaş hatırlıyorum. Bunlar şehirde mevkisini, makamını, gücünü kötüye kullanan iki arkadaş ve bir takım planları var şimdilik. İkinci sahneye geçtik. Çok böyle her sahne sonunda durmayacağım tabii de anlatmaya çalışacağım yani. Her neyse. Bunlar Ballas çetesi arkadaşlar. Hani Ballas değil, Balla çetesi daha doğrusu. Bunlar otçu arkadaşlar. Man, whatever. Man, you sure about this thing? Man, I'm telling you, dude. Grove Street's going to shit, man. They done. But we copping off one of they OGs, man. You sure this is cool? Or this some kind of trap? He cool, man. And if anyone tries shit, we blast them. For sure. Man, Grove Street ain't even no real gang no more, homie. They perpetrators. Now they even know. Shit changes. And this shit changes everybody, man. Even OGs want a slice of this. And loyal customers. Evet, Los Santos'ta arkadaşlar. For sure. Bu kuru duman diyeyim. Fazla satılıyor uyuşturucu. Ve bir grup Grove Street'li abi, şöyle durdurayım, bir grup işte abi Grove'dan sanırım Ballalara katılmak istiyor. Çünkü Grove Street'in artık ömrü azalıyor. Ve bu doğrultuda tabii ki kendilerine biraz daha ekmeklerini kazanabilecekleri yeni yerler, yeni pazarlar arıyorlar. This way you will be, homie. This is all about destiny. You know I got your back, right, homie? Cool. How my shit look, fool? Yeah, it's cool. Now the way I see it is that we don't have a choice. Ain't nothing to feel bad about. You put a gun to a brother's head, brother's gonna do what he's told. No matter if he's a fool or a wise man. You don't want a bullet in the brain. But if you can make it work and make some Benjamins while you at it, then that's cool. İşte bunlar It's gonna take more than a bullet in the head to stop me. I don't doubt that, homie. ayrılmayı düşünen abiler ve güneş gözlüklü abi sanırım şişman olan ikna ediyor bu vesileyle. Ve San Fierro. You tell me right now, homie. Oh. Tell me. You better tell me what I want to know. Amanda! Come on, enough. Yes. Hey, this Vatos a fucking rat, is it? I can smell it on him. I think that's something else we can smell. They ain't gonna talk now. So what do we do now, Holmes? I think I got us a buyer down in Los Santos. Por cuánto, Holmes? How much? Not sure yet, but they're talking big. Up to 100 Ks a month, low risk. Hello. Yeah. Yes. Evet, bu abim Yes. You read it? kravatlı olan Well, I'm sorry it seems that way to you. bir ajan. Arkadaki de bir mafya. It's unconventional, yes.
But when did your methods ever get Kravatlı results? olanlar anlaşma When? yapıyor görmüş olduğunuz gibi. I know people who are dead because of you. So don't mess with me on this one. Okay? It's vital İşin that it kirli goes tarafında çeteler history yapıyor arkada will görmüş olduğunuz üzere. I've done a lot of work. Trust me now. Arkadaki herife yazık günah Can't yani play kim with bilir. shit and not get dirty. Everybody knows that. Kaç Even saattir you. de yakıyor. Öldüresiye Okay? dövmüş I herifi. gotta go. Mendez! Her neyse. Now listen, that was a buyer. We gotta step up production. We're not thinking big enough here, okay? My connections in Panama can get us all the product we need, untouched. But you gotta arrange the market. So why don't you stop dancing with your boyfriend here and get on it, all right? Huh? Get this piece of shit out of here. We're a lot more fucking dead body. Adam ölmüş. Hey fool, we losing Yurt the dışından streets, mal man. getirecekler. Para görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ne yazık ki birçok canı candan ediyor. Tabii kim kaşınıyor kim kaşınmıyor onlar da değişik durumlar. Böyle şeylere siz olun girmeyin işte. Her neyse. Hey fool, we losing the streets, man. Nah, we just standing by our Evet. principles, homie. But our principles are making us bitches, man. Every day ballers get stronger and you and I get weaker. You and I get poorer, man. Man, that shit'll blow over. Oh, It whatever, always man. does. Man, whoever heard of a gangster rapper called Jeffrey, Hey, man? Jeffrey, man, Jeffrey, get the you hell messed out up of the here game, with that. man. Come on, move. OG Logan. And that's a gangster name, man. Like Sweet or Big Smoke. Jeffrey, you ain't no gangster. Man, you ain't never put in no work for the set. You a friend, but you ain't no gangster. Man, I'm for real, homie. For real. Okay, cool. Now kick rocks. You messing up my game. You know what? I'm gonna prove to you how real I am. Watch me. Hey, Jeffrey, go to college, man. Make something of yourself. Me and the fat man, we mess our lives up. We fucked up in the game, man. We products of the environment. Don't be an idiot, man. Make us proud. Do shit different, baby. But I'm a gangster rapper. It's my calling, homie. Look, man, do whatever you want, but get the fuck out. Nah, man. Go be a gangster someplace else, baby. Get yours. This ain't a fucking playground craze, man. This is the biggest money-making opportunity that guys like us will ever see. I got all the shit I need. Man, I thought we was in this for the hood. Not destroying the family, man. It's Grove Street, nigga. Talking to holding Roll the families dice. together. You heard from CJ lately? We ain't speaking. He got his own life, more than he deserved. What, Brian been dead, 5 years now? Yeah, CJ had 5 years when he should have been dead. Man, I lost 2 brothers, man. One got killed and one showed himself. Oh, perpetrating ass. You real gangster, man, but you gotta lighten up. See, CJ, And he's... CJ running around like a fool on the East Coast. He can run here for all I give a fuck. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Sweet CJ bizim ana karakterimiz. Bir sonraki ikinci bölümde göreceğiz zaten. Bu kadar spoiler da vereyim. Abisi yanındaki hani Big Smoke da soruyor CJ ne yapıyor diye. Brain, Sweet ve CJ bunlar 3 kardeş. Brain artık nasıl oluyorsa öldükten sonra CJ de aileyi terk ediyor ve Doğu yakasına gidiyor. Doğu yakasının yakası tabii ki Amerika'da Doğu, New York dediğimiz Liberty City. Bakın yine Liberty City ile karşınızdayız ve bakalım CJ ne yapıyor? Tabii ki GTA oyunun açılımı motorlar hırsızlığı olduğuna göre CJ tahmin etmekte zorlanacağımız bir şey yapmıyor. Joe. Hey, what's up, man? It's CJ. Yeah, I hear you. I never knew my dad, but my brother used to make my life miserable. Yeah, well, that's what family for. Anyway, I got that thing you wanted. You want me to shoot it by the garage? Nah, I gotta get this thing off the street, man. It's way hot. Alright, cool. Later. Her neyse arkadaşlar. Kimle konuştuğuna dikkat edin. Joy. GTA işte biliyorsunuz bir kaportacı Joy vardı. Baba muhabbeti yaptılar. O Joy. Evet. Cloud'un bir zamanlar kendinden görev aldığı Misty'nin fuck buddy'si olan Joy. So, Johnny, you want $5 million of my money? I want to help you make a fortune, Mr. Leone. My father wants to unite our organizations.
The Sindacos and the Leones? That's impossible. That's been impossible since your associates whacked my cousin. Hey, you know me. Business is business. The personal stuff is nonsense. I'd like to see a way past this bullshit. Now, where were we? You was, seeing a way past this. No, I was saying I'd like to, and you were asking me for $5 million. So let me understand it. I go in your casino, take a third stake along with your organization and the Corellis, then I let you guys manage my investment for me? Bingo. Yeah. Yeah, you must really think my mother, God rest her soul, fucked an idiot instead of my father. Are you calling my mother an idiot who goes with morons? No, of course not, Mr. Leone. I'm only making an offer. Clearly, I misinterpreted your intentions here. Look, I humbly apologize. Forgive me. Sit down or I'll slit your throat myself. You little cocksucker. Ever since Sonny Forelli got himself pasted all over Florida, you think you run things in this town. Evet arkadaşlar. Sesten tanıdığınız üzere kesmeyecektim ancak burada kesmem gerekiyor. Abimiz meşhur öldürmüş olduğumuz Salvatore Leone, Joey'in babası. Karşıdaki Sindaco kim bilmiyorum. Ancak bakın Sonny Forelli'nin Florida'da yani Vice City'de işinin bitirildiğinden beri acaba kim bitirdi işini? Sindaco'lar sanırım kendini güçlü görmeye başlamış ve bakalım neler olmuş. Ever since Sonny Forelli got himself pasted all over Florida, you think you run things in this town. You show me no respect. You insult my family. Your father, he ain't fit to wipe my ass. I'd fuck an elephant before I'd fuck your mother. How does that feel? Mr. Leone, I think you're just misunderstanding. Hey, you're a good kid. Me? I'm just an old fool. What do I know? Nothing, really. Actually, less than nothing. You can have the money. We can? If you give me control of the books. Yeah, you see, we can't do that, Mr. Leone. Then I meant it. Your mother's a fucking transvestite. I got an idea. What about a third party? An independent guy. He runs the place, and together we run him. Oh, we can't do that, Mr. Leone. We got our guy in there already. Get rid of him. Show me exactly how much you want my organization's involvement. Evet, bunlar zannımca bir iş yapıyor ve bu iş neticesinde de ortak bir adam arayacaklar. Halihazırda Sindaco'lar dedi ki ortak bir adamımız var. Ondan kurtulun da bakalım benimle iş yapmak istemediğinizi görelim. Mevzu bahis 5 milyon dolar. Demek ki o zamanlar hala büyük bir para. Zenginler arasında dahi böyle bir meblağ diyoruz ve devam ediyoruz bakalım. I don't need a bump. I don't need a bump. I don't need a bump. Bu kim be? Coke is for the weak. Coke is for the weak. I am strong. I am strong. Winners win and losers hit the rails and nail hookers. I am in control of my own destiny. I need a job. I've been disbarred from the law. Tahmin ettiğimiz kişi mi yoksa? But I'm in control. I've done it. I'm clean. I'm cleaner than a new toilet seat. I don't need a bump. Ha! I could use a ride. This sucks. Listen to me, son. I don't give a fuck about you. I don't give a fuck about your principles. I don't give a fuck about your friends. People who step in my way get fucked. Evet. Now you got paid. You took the money. I'm trying to set you up for life here, boy, and you're inadequate. You're no use to me at all, boy. Maybe I should kill you instead. Eddie, organize a hit squad. Not a problem. You hear that? You feeling me here? You about to wake up with your head 50 feet away from your body, son. Do what we agreed. Oh, you think you can put one over on me? Do you? I don't think so. So do it. This week. All good, pal? Pal, I'm your superior officer, and don't you forget that shit. But yeah, all good. So is he gonna do it? Didn't I say it's all good? So we gonna go get the kid? Yeah.
Let's initiate the little bastard into the force. Evet. Ah, yes. Tommy Bu Vercetti, araç. please. Ne? Tell him Ken Rosenberg. Oo, tahmin Ken ettiğim kişi. Rosenberg. You haven't heard of me? Sesten de anlamalıydım gerçi. Ken Rosenberg. Rosenberg. Oh, really? You told him I called? Look, I made that ingrate, and now he won't take my calls? Just put him on the phone right now. Hello? Hello? Aa. Damn it! I've got the signature. I am now the Ken proud legal Rosenberg. manager of the Gurning Chimps. You're mine, Macca, son. You're mine. 50 grand it cost me to buy you out of your contract. You're like a racehorse or a great little slosh pot. Guaranteed banker. O This zaman da time, Kentpool son, olur. This time, Fucking great, kidder! Bowing in! Give us an hug! come here. I love you, lad. I love you. I've never felt like this before. Fantastic, son. Bit of emotion never hurt no one. Great. Yeah, let me go now. You're sweating. Wow! These doves are blinding. I'm rushing me cock off. Well, how many you done then? 19. Oh, no. Come on, give it some. You got any beef, Pablo? No. 50 grand with this northern prick. America! America! I can't fucking wait. Çekmiş kafayı. Amerika hayalleri kuruyor. Evet, yine Liberty'deyiz arkadaşlar. Give me your fucking money. Oh. Here, man, take it. Come on, man, don't shoot me. Oo. Karl abi işinde. Bunu anladık. Hey, how's your woman? She's a ball buster. Ever since we moved to Ventura, all she wants to do, spend. For Christ's sakes, I got better luck on the tables. Yeah, I hear you. Hey, give me a hand with this guy, will you? Yeah. Whew. I mean, why do we whack Mickey anyhow? He was a stand-up guy. I don't know, something about money. What, he was on the take? Nah, he was kosher. A little too kosher. That's why he had to go. Oh, I get it. Yeah, he was declaring too much money. We gotta Evet. get a new guy in. You know, I hear the Leones are lending the bosses some money. The Leones? Yeah. Get the fuck out of here. We hate the Leones. I know. That's what I said to Johnny. We said they needed the money. Wanna know what they dirtball? So, Mickey gets kept, so we get a new guy in, who everybody bullies. Then, when he misbehaves... we dig another hole. Exactly. Hey, you hear about Bobby back east? Nah, what? He's gone queer. Can you believe that shit? Oh, mother of Christ almighty, I seen everything. Evet arkadaşlar, buradaki durum anladığım kadarıyla şu. Hadi bu sahnede geçsin. Beraber tekrar anlatacağım We got size. a vacancy. We kept our end of the bargain. Then I guess we're on. You want something to drink? No, I'm good, thank you. So, who's gonna run this casino for us? Hey, we're gonna need a real idiot. A guy we can all push around. There's this lawyer used to work for the Forellis down in Florida. I heard he's sniffing around for a job. Just got out of rehab or something. Yeah, that'll work. I'll make a call. Rosenberg'den bahsediyor arkadaşlar. Hey, don't fuck Sevgili this up, Tommy'nin kid. sağ kolu. Evet. Şimdi anlaşma hazır dediği orada yani çöle gömülen adam sanırım Mickey dediğimiz adam. Bu Sindako'ların ve Johnny olan da o genç olan herif oluyor. Demişti ya organizasyonu işleten tarafsız bir adamımız var. O da benim ondan kurtul bakalım parayı istiyor musun istemiyor musun görelim diyen abi. Yani Salvatore Leone böyle bir şey demişti. Onun sözüne dayanarak bu herifi sanırım öldürdüler. Ve yerine Ken Rosenberg'ü yapılacak yeni işin başına geçirmeyi planlıyorlar diye yorumladım ben. Nitekim yanlış olduğunu da pek zannetmiyorum. Anlaşmayı sağladılar. Öyle değil mi? O araba bakalım ne iş You're öğreneceğiz. the new kid, huh? Yeah.
Been working on the streets 3 years, though, and I realize there's only one kind of crime in Los Santos. Gang crime. That's why I joined Crash. Get in the car, kid. I was called in on this domestic dispute case once. You got this young kid, okay? Can't be more than 20 years old, beating up his wife. So I figure easy, right? No man hits a woman. Well, turns out this woman spends all day freebasing and nearly let their kid starve to death. All right, so what do? I could take this guy in and leave a little kid with a drug addict mother, or I let a guy off with beating up his wife. I mean, it's difficult out there. Domestic violence? Yeah, serious stuff, man. Yeah, I'm sure. Pulaski, pull over. Well, I deal with drug dealers, gangbangers, and psychotics. All of them chasing after a lot of money. None of them scared to kill me, you, or all our families if they think it'll help them. Now, this is a bit more serious than a domestic dispute, pal. I didn't mean anything by it. I was just... I'm not really interested in what you meant to say. See, what you said was you found a woman on drugs, a difficult situation. Now, how the hell am I supposed to trust you if you're so easily confused? Look, I'm a good cop. This ain't about being a good cop, Pepe. It's about taking control of the streets from the fucking savages who've got it now. I know. Then you'll do what it takes? Yeah, whatever it takes. Cause this is a game of percentages, 24/7, 365. We're just trying to screw as many bad guys as we can. Yeah, I know. That means letting some bad guys get away with things. And sometimes it means doing shit that you ain't proud of, because you're strong enough and smart enough to understand the bigger picture. Look, I know. You don't know shit. Get the fuck out of the car, Ese. Amerika'da idealistik ne günlere düşmüş, kimlere düşmüş, nerelere düşmüş arkadaşlar. Ne hallere düşmüş diyecektim. Bir an kelime aklıma gelmedi. Her neyse yine bu araba çıktı. Allah Allah, ne olacak bu arabaya? Ve evet. Las Venturas. Are you enjoying yourself, huh? No, I just getting a feel for the place. So this is the way it is. You're sitting here already having a good time. Me, $5 million in the hole to the Sindacos, and you not doing a thing about it? Huh? No, not at all. I spoke with Johnny. He explained everything. Spoke with Yeah, Johnny. he came by, told me you were partners. You spoke with him, huh? Yeah. Did you suck him off as well, you little fucking weasel? You're my man, not his. I got a good mind to end this here and now, you Judas. Come on, sir, you please. rat. I thought that was the job. Oh, you thought that was the job? Mike, get the door. I'm the job. Me and my money. And I want it back, and I want it back fast. Johnny fucking Sindaco even so much as blinks at you, I want to hear about it. You find a way to get me my money, and fast. Understood? Yes, understood. Arkadaşlar valla Ken biliyorsunuz Vice boyunca hep bizim yanımızdaydı. Şu an bu adama böyle ittire kaktıra iş yaptırıyorlar ya. Çok sinir oldum. Ama işte Tommy'nin de ne kadar vefasız olduğunu bu vesileyle gördük aslında. Dostlarınızdan vazgeçmeyin arkadaşlar ya. Ne para için ne makam mevki için. Söyleyebileceğim bu. Cheer up. Have some fun around here. This is supposed to be a casino, not a monastery. Christ, I've had more fun taking a crap than I've had here. Come on, go get me a drink. Smile, schmuck. Who are you gonna tell now? Eddie, chill out, man. The prick's still breathing. That's good. Hernandez. Finish him off. Come on, please, don't make me do this. Say what? I can't. Hey, I thought you understood. He's a fucking cop, you maniac. Not no more, he ain't. We went over this. It's about percentages. I know. So whose side you on? His or mine? Yours, Frank, yours. Then be a fucking man. You cap him, or I cap you. Come on, do it. Pull the trigger. Şimdi Frank'i kafasına sıkacaksın aslında o şekilde de. Her neyse. Arkadaşlar araç gelmeden önce söyleyeyim. Bu da hani 3 tane sanırım öncesinde bir sahne geçmişti. Tempe'nin yani bu Frank'in siyahi polisin başrolde olduğu. Hani öncesinde tehdit ettiği bir adam vardı ya, Pendelburg. Bakayım tekrar bir notlarıma da. Evet, Pendelburg. O hani az önce bizi mi ispiyonluyorsun, böyle bir şey yapma deyip tehdit eden adam aslında o an az önce o yerde yatan şu adam. Yerdeki sarışın adam yani. İşin sonunda
öldürme kısmında yeni gelen polise yaptırıyorlar. Herifler hakikaten tezgahı güzel kurmuş ve adamı her ne kadar meslektaş dahi olsa piyasadan bu vesileyle silebilecek kadar bir güce sahipler. Yani ne diyebilirim ki? Görmüş olduğunuz gibi işler karmaşık. Az önceki yine Ken Rosenberg'ün sahnesinden de anlaşıldığımız kadarıyla bunların ortak kuracağı iş bir kumarhane. Las Venturas'ta 5 milyon dolar demek ki o zamanın parasıyla kumarhane kurmak için yeterli bir para. Her neyse. Evet, bunlar Ballas sanırım. Kafalarının bandajından tahmin ettim. Oo. Ay. CJ, it's your brother. Okay, what you want? I think you better come home. It's about Mama. She's dead, bro. Evet arkadaşlar. Videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Bugün hani ilk defa bambaşka bir format yaptık aslında, görmüş olduğunuz üzere. Oyun oynamak yerine bir oyun girişini izledik. Bu oyun girişi size şunu hatırlatabilir aslında baktığınızda. Şimdi GTA Vice City'den önce o ortamın nasıl hazırlandığına dair bir GTA Vice City Stories diye bir oyun yapılmıştı ve size bundan ara ara bahsediyordum. GTA 3'ten önce GTA Liberty City Stories diye bir oyun yapılmıştı. Önce derken hani önceki yılları anlatmak için, yoksa daha sonrasında yapılmıştı bu oyunlar. San Andreas'tan önceki olayları anlatmak için de oyun yapmak yerine bu şekilde bir video hazırlamışlar. Bu video doğrultusunda işler biraz gelişiyor ve kimin ne olduğu, ne olacağıyla alakalı ufak bir özet niteliğinde, nasıl anlatayım size, işte bir hazırlık yapıyorlar bu video aracılığıyla. Gördük karakterlerin neler olduğunu ve Vice City ve GTA 3'teki karakterlerin GTA San Andreas'ta bir anlamda aktif rol sahibi olduğunu bir kez daha gördük. Los Angeles, oyundaki adıyla Los Santos'ta yeni bir hayat gördük aslında ve Los Santos haricinde San Fierro yani San Francisco ile Las Vegas yani Las Venturas adlı 2 adet daha şehri Rockstar Games'in bu oyunda piyasaya sürdüğünü gördük. Bu bölümlük bizden bu kadar. İkinci bölümde bakalım oyunda CJ neler yapacak. Artık oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Her hafta 2 bölüm yüklemeye çalışacağım, ancak zamanım kalırsa bunu yapabileceğim. Kalmazsa ne yazık ki her zaman yapamam bunu. Size anlatmıştım çünkü bir seçim dönemi var bu ve bu seçim döneminde birazcık aktif çalışacağım. Onun haricinde üniversite vesaire, yaklaşık şöyle söyleyeyim. İlk 8 bölüm yavaş yüklenebilir, ancak 8 bölüm sonra tahminimce söylüyorum, biraz daha süreci hızlandıracağım. Bu süreci ben aslında hani GTA San Andreas'ı Şubat-Haziran arasında 4 aylık bir süreçte GTA 3 ve Vice City'yi eklediğim gibi o aralıkta eklemeyi düşünüyordum. Ancak bu oyun yaza biraz sarkacak gibi tahminimce. Çünkü geç başladık. Ben hani Şubat'ın 2. haftası başlarım diyordum. Mart'ın 2. haftasındayız şu anda. Bu doğrultuda Temmuz, belki Ağustos, hani Ağustos sanmıyorum ama belki Ağustos'a kadar da süreç uzayabilir. Her neyse, giriş videomuz bu şekildeydi. Karakterleri elimden geldiğince size anlattım. Umarım çok sıkmamışımdır sizleri. Videoyu kapatmadan önce tekrar, eğer beğenmediyseniz bir beğen tuşuna basıp bir kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hem bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz, hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırmış olursunuz diyorum. Seriyi beğendiyseniz şuradaki listeye tıklayarak tüm seriye erişebilirsiniz derim normalde, ancak ilk video olduğu için henüz bunu söylemiyorum. Önümüzdeki videolardan itibaren bunu söylemeye başlayacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldum. Çünkü ben burada kendi kendime konuşuyorum. Eyvallah. Ancak karşımda
bu video ile alakalı yorum yapan ve etkileyebildiğim insanlar olduğunu bilincinde olmak beni gerçekten teşvik ediyor. Size böyle söyleyebilirim. Tekrardan sağ olun, var olun diyeyim. İyi akşamlar diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Adios Santo. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay.